Onları ilk kez gören bir daha unutmazdı. Dev gövdeleri, o kendine özgü motor sesi. Sanki yolları değil, çağları ezip geçiyordu. Magristez. Alman mühendisliğinin taş gibi sert, çelik gibi dayanıklı yüzü. Onlarca yıl boyunca Almanya'nın dağlarında, Sibirya'nın dondurucu bozkırlarında, Latin Amerika'nın kavurucu sıcağında, Karayiplerin şeker kamışı tarlalarında gürledi bu devler. Almanlar diye çağırırlardı onları. Sadece bir kamyon değil, bir çağın simgesiydi Magristez. Peki o kadar güvenilir, o kadar sağlam olan bu devler neden yok oldu? Bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Hadi başlayalım. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Magnus'un hikayesi ise 1864 yılında Almanya'nın Ulm şehrinde başlar. Konrad Dietrich Magnus adında bir adam var karşımızda. Mesleği itfaiye şefi. Ama o sıradan bir itfaiye şefi değil. Güvenliğe takıntılı, sürekli yeni şeyler icat etmeye çalışan, sistemleri iyileştirmek için uyuyamayan biri. Magnus'un ilk büyük icadı at arabalarına monte edilen döner merdivenler oldu. Bugün bize basit görünebilir ama o dönemde bu devrimci bir yenilikti. Yangın söndürmek artık daha güvenli, daha hızlı, daha etkili hale gelmişti. 1903'e gelindiğinde şirket çoktan büyümüştü. O yıl şirket hem buharlı ilk itfaiye kamyonunu hem de benzinli yangın söndürme pompasını inşa etti. Yenilik bu markanın kanında vardı. Yıllar geçtikçe Magnus yalnızca itfaiye ekipmanlarıyla sınırlı kalmayı bıraktı. Ticari taşımacılık sektörüne de adım attı. 1916 yılında artık tam anlamıyla kamyon ve otobüs üreticisiydi. Aşırı sıcakta, derin çamurda, karlı dağ yollarında hiçbir şeyin çalışmadığı yerde Magnus kamyonları çalışıyordu. Onlara güvenilirlik denince akla ilk gelen marka Magnus'tu. 1938 yılı 2. Dünya Savaşı'nın gölgesi Avrupa'nın üzerine çökmek üzereyken Alman sanayisinde tarihi bir adım atıldı. Magnus, Humboldt-Deutz motor markasıyla birleşti. Bu birleşme neden bu kadar önemli? Çünkü Humboldt-Deutz sıradan bir motor fabrikası değildi. İçten yanmalı motoru icat eden Nicholas Otto'nun kurduğu fabrikanın mirasçısıydı. Yani dünyanın modern motorlu taşıtlar çağını başlatan adamın ruhunu taşıyan bir fabrikaydı. İki devin birleşmesinden Magristez doğdu. 1943'ten itibaren tüm Magristez kamyonları markanın sonsuza dek simgesi olacak o efsanevi motoru taşımaya başladı. Hava soğutmalı Deutz dizel motorları. Peki bu motorlarda ne vardı da bu kadar özel olsunlar? Düşünün, o dönem tüm kamyonları su soğutmalı motor kullanıyordu. Radyatör, soğutma suyu, hortumlar, termostat. Hepsi birbirine bağlı kırılgan bir sistem. Sıcak iklimlerde kaynar, dondurucu soğukta donar, zorlu arazilerde bozulurdu. Magristez ise tamamen farklı bir yol seçti. Suyu tamamen devre dışı bıraktılar. Büyük bir fan motoru soğuturdu. 4 silindirli, 6 silindirli, 8 silindirli, hatta 10 silindirli versiyonlarıyla 15 litreye kadar çıkan motor hacimleriyle bu motorlar adeta yıkılmaz birer makine gibiydi. Aşırı sıcakta çalışmak mı sorun değil, fan var. Dondurucu soğukta çalışmak mı sorun değil, soğutma suyu yok ki donacak bir şey olsun. Çöl mü, bataklık mı, dağ mı fark etmez. Hava soğutmalı motor Magristez'in kimliği haline geldi. Markanın DNA'sı bu motordu. 1950'li ve 1960'lı yıllar, işte tam bu dönemde Magristez en ikonik tasarımlarını üretti. Aligatör yani timsah burunlu kamyonlar, uzun, sivri, yüksek ön tamponlarıyla yolda görülünce insanlar duraksardı. Bir güç ve hakimiyet sembolüydüler. Motorun sesi ayrıydı, tasarımları ayrıydı, karakterleri de ayrıydı. 1967 yılında Magnus öne doğru yatabilen kabin tasarımını tanıttı. Modern kamyon tasarımına doğru atılan büyük bir adım. Bu modeller bir süre sonra hem Avrupa'da hem de Amerika kıtasında, özellikle Arjantin gibi ülkelerde de üretilmeye başlandı. 1971'de ise Magnus devlerle masa kurdu. Volvo, DAF ve Savim'le birlikte Club of Far adı verilen bir konsorsiyuma katıldı. Amaç tek bir standartize edilmiş kabin tasarımı geliştirmekti. Bu adım modernleşme anlamına geliyordu ama aynı zamanda timsah burunlu kamyonların sonunun geldiğini de ilan ediyordu.
1973 petrol krizi dünyayı sarstı. Taşımacılık sektörü allak bullak oldu. Pek çok şirket bu krizden yıkılarak çıktı. Ama Magruste tam da bu dönemde tarihin en büyük anlaşmasını imzaladı. 9500 adet kamyon, Sovyetler Birliği Sibirya. Baykal, Amur demiryolu inşaatı için Sibirya'nın eksi 40 derecesinde donmuş topraklarda insanın aklının bile zor eriştiği o uçsuz bucaksız bozkırda Magruste kamyonları çalışıyordu. Bu devasa sipariş Magrus'u 1975 yılında Almanya'nın ikinci büyük kamyon üreticisi konumuna taşıdı. Zirvenin tadını çıkarıyorlardı ama o zirve aynı zamanda sonun başlangıcıydı. 1975 yılın en önemli haberi Magrus'un Sibirya zaferi değildi. Aynı yıl otomotiv tarihinin en büyük birleşmelerinden biri gerçekleşti. Iveco kuruldu. Fiat, OM, Unique ve Magruste bir çatı altında toplandı. Amaç netti. Giderek küreselleşen bir pazarda güçleri birleştirmek, maliyetleri düşürmek, rekabeti arttırmak. Magrus'un ana şirketi KHD bu süreçte kamyon işini Iveco'ya bırakarak kendi asıl uzmanlık alanı olan motorlara odaklanmaya karar verdi. Kağıt üzerinde mantıklı görünüyordu ama bu karar Magruste adının yavaş yavaş silinmesi anlamına geliyordu. Iveco Magrus'un teknolojisini sonuna kadar kullandı ama tek bir çatı altında bu kadar çok marka ismi taşımak ekonomik değildi. Yavaş yavaş tek bir isim öne çıkıyordu: Iveco. Bir de teknik bir sorun vardı. Hava soğutmalı motorlar ne kadar harika olursa olsun gürültülüydüler. Ve 1970'lerin sonundan itibaren Avrupa'da giderek sıkılaşan gürültü ve emisyon standartları bu motorların önüne büyük bir duvar örüyordu. Teknoloji ilerliyor, standartlar yükseliyor, hava soğutmalı motorlar geride kalıyordu. 1970'lerin sonuna gelindiğinde Magruste adı uluslararası kataloglardan neredeyse tamamen silinmişti. Almanya'da isim biraz daha uzun yaşadı 1990'ların başına kadar ama Avrupa dışında yalnızca Iveco kamyonları görülüyordu. Magruste resmi olarak tarihe karışmıştı. Ama Magruste hikayesi yalnızca Avrupa'da yaşanmadı. 1950'ler ve 1960'larda Alman devleri okyanusları aşarak Latin Amerika'ya geldi. Venezuela, Arjantin, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti. Bu ülkelerde Magruste bir efsaneye dönüştü. Dominik Cumhuriyeti'nde bu kamyonlar kamu işlerinde, yol inşaatlarında, şeker endüstrisinde kullanıldı. Hava soğutmalı motorları tropik sıcakta mükemmel çalışıyordu. Su soğutmalı motorların buğu çıkardığı ortamlarda Magrus soğukkanlıkla devam ediyordu. Toprak yollarda, köy patikalarında bu devlerin gürlemesi başlı başına bir gösteriydi. Dominik ordusu bile bazı 6x4 çekişli Magrus birimlerini asker taşımacılığında bile kullanmıştır. Arjantin'de ise iş daha da ileri gitti. Deka fabrikası 1970'lerin ortasına kadar Magruste 200D16 modelini lisans altında üretiyor. Yani Almanya'nın bu teknolojisini yerli olarak imal ediyorlardı. Brezilya'da otobüs şasi montajında Magrus teknolojisi benimsenmişti. Tüm bölgede itfaiye araçları ve tazyikli su kamyonları ithal ediliyordu. Magrus orada da bir efsaneydi. Peki Magruste gerçekten öldü mü? Tam olarak değil. Çünkü her şey neredeyse 160 yıl önce Konrad Dietrich Magrus'un döner merdivenle başladığı o itfaiyecilik ruhuna geri döndü. Iveco Magrus'un adını ticari kamyonlar için bıraktı. Ama itfaiye araçları söz konusu olduğunda o adı yaşattı. Ve bugün Iveco Magrus döner merdiven itfaiye araçlarında dünyanın en önemli markalarından biri olmaya devam ediyor. 2019'da Iveco tarihsel Magrus amblemlerini taşıyan özel bir seri yayınladı. Bu markanın mirasına yapılan bir saygı selamıydı. Ve 2025 yılında tarihin çarkları yeniden döndü. Magrus'un itfaiye bölümü Iveco'dan ayrılarak Muhteres SE grubuna katıldı. Bu Magrus'un yeniden bağımsız bir marka olarak varlık göstereceği anlamına geliyordu. Her ne kadar yalnızca itfaiye araçlarıyla sınırlı kalsa da Magrus yeniden doğmuş oldu. Belki ticari kamyon olarak değil ama başladığı yere yangınlarla savaşmaya, hayatları kurtarmaya geri döndü. Magrustes'in hikayesi bize çok şey anlatıyor. Bir marka yalnızca zayıf olduğu için yok olmaz. Yalnızca kalitesiz olduğu için de silinmez. Bazen en güçlü markalar bile küresel ekonominin dalgalanmalarına, endüstriyel birleşmeler ve değişen standartlar karşısında atlarını yitirebilir. Magruste kamyonları efsaneydi. Motorları başka motorların çalışmayı bıraktığı yerlerde çalışıyordu. Tasarımları 10 yıllar sonra bile insanların hafızasında canlıydı. Ama onu yok eden şey kalitesizlik değildi. Onu yok eden şey zamanın rüzgarıydı.
Büyük birleşmeler, değişen kurallar, küreselleşen pazarların mantığı. Ve şimdi onlarca yıl sonra Magirus adı yeniden bağımsız olarak ayağa kalkıyor. Başladığı yerde itfaiye araçlarıyla yeniden hayat buluyor. Belki de bu en güzel son değil, en güzel başlangıçtır. Almanya'nın dağlarında, Sibirya'nın dondurucu bozkırlarında, Karayiplerin kavurucu sıcağında gürlemiş bu devlerin ruhu, her hava soğutmalı motorun çalışmasında, her döner merdivenin açılmasında ve onu bir kez görmüş herkesin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, bizden bu haftalıkta bu kadar. Bir başka tarihi araçlar videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.